Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu harika çantanın tarifini paylaşacağım. Çantanın yapım aşamasına geçmeden önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bazı özel modellerimi ben ücretli olarak tariflerini sizlerle paylaşıyorum. YouTube kanalımda da sizlerle farklı güzel modeller paylaşıyorum. Yani ben YouTube kanalıma tariflerimi paylaştığım zaman videoları çekiliyor ve kendi modelleriymiş gibi her tarafta yayılmaya başlıyor. O yüzden birazcık da bunun önüne geçmek adına ve aslında sizlerden gelen talep doğrultusunda çok özel bulduğum modellerimi ücretli olarak yapacağım arkadaşlar. Bunun da buradan duyurusunu yapmak istiyorum. Şimdi çantamıza gelelim. Çantamız kağıt ip ve pullu ipten oluşuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz pullu ip son zamanlarda gerçekten çok popüler oldu. Pullu ipi popüler yapan kişilerden biri de benim. İlk piyasaya çıktıktan sonra ben hemen pullu ipi merak ettim ve çantalara uyarlamak istedim aslında arkadaşlar. Birkaç deneme yaptıktan sonra pullu ipin özelliklerini ve pullu iple çalışmanın tekniklerini geliştirdim diyebilirim. İlk defa pullu iple çalışan arkadaşlarımız olabilir aramızda. Onlar ilk başladıkları zaman şaşırabilirler. Fakat ben bütün aklınıza gelebilecek soru işaretlerine video içerisinde vermeye çalıştım. Yani pullu ipi çalışırken çalıştığınız yönün arkasında toplandığını bazılarınız bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Yani mesela bu taraftan örerseniz pullarınız arka tarafta toplanacaktır. Dolayısıyla hangi modeli çalışırsanız çalışın ilk önce bunun tasarımını yapmanız lazım. Yani pulların yoğunluğu ne şekilde ve hangi tarafa toplanacağını önceden öngörmeniz lazım ve o şekilde tasarlamanız lazım. Şimdi ben bu modelimin tasarımında biraz farklı çalıştım. Tamam, çoğunuz belki bu bilgiye sahiptir. Çalıştığımız yönün arka tarafında toplandığını biliyordur. Fakat şimdi bu modelde gövde ve sap kısmı olduğu için burada işler daha da karıştı. O yüzden üzerinde kafa yordum nasıl yapabilirim diye. Yani burada gövdede döne döne öreceğimiz için, hep aynı yönde öreceğimiz için pullar hep aynı tarafta toplanacaktı. Fakat sap kısmında, bakın sap kısmında bir önlü bir arkalı öreceğimiz için burada pullar her iki tarafta toplanacaktı. Bunu düşünerekten ben farklı bir teknik geliştirdim. Yani sap ve gövdeyi görsel olarak bir bütün olarak gözükmesini istediğim için farklı bir yöntemle ördüm arkadaşlar. Şimdi çantamız pullu ip ve kağıt ipten oluşuyor. Kağıt ipimiz kese kağıdı rengi, klasik çantalarımızda kullandığımız renk. Bu da ona gerçekten en yakın renk diyebilirim. Daha önce de ben buna yakın bir renkle çalışmıştım. Fakat bu yeni çıkan bir renk tonu ve Hicaz markasına ait arkadaşlar. Yani bunlar kendi üreticileri ve bu markadan güvenle satın alabilirsiniz. İp sıkıntısı çekmezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi çantamız oval bir taban üzerine kurulacak. Fakat benim burada uyguladığım taban normal klasik oval taban olmayacak arkadaşlar. Ben burada kayık taban formundaki tabanı çalıştım. Yani normal tabanla yaptığımız zaman 14 tane sık iğneyi daha fazla bitirmiş oluyoruz. Bu da 14 tane kafes demek oluyor arkadaşlar. Yani şu an bu açıklama yaptığım şey aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir size. Ama tabanı yaptıktan sonra daha net anlaşılacaktır. Orada bir takım hesaplamalar denk gelmediği için ben bu tabanımda kayık taban yapıyorum. 27 santime 14 santimlik bir oval taban çalışmış olacağız. Biraz geniş bir taban. Çift kat iple yapacağız ve sadece kağıt iple yapacağız. Yani pullu ipi kullanmayacağız bu noktada. Daha sonra gövdeye geçeceğiz. Burada belli bir süre artış yapacağız. Daha sonra düz öreceğiz ve en son ki aşamamızda eksiltme aşamamız olacak. Bunları zaten yaparken detaylı anlatacağım. Şöyle bir ölçü vereyim arkadaşlar. En geniş kısmı yaklaşık 44-45 santim gibi. En dar kısmımız yaklaşık 35 santim. Şu gövdeyi ölçelim. Gövdemizde yaklaşık 29-29,5 santim. Şu sapların ara boşluğunu vereyim arkadaşlar. Yaptıktan sonra zaten yine ölçmüştüm ama videonun başında da bundan bahsedelim.
Yaklaşık 25 santim gibi bir ara boşluğumuz var. Modelimiz ikili trabzan üzerine kurulacak. Siz dilediğiniz renk kullanabilirsiniz. Yani rafya ile yapabilirsiniz, kağıt iple yapabilirsiniz. Ama rafya ile bir tık daha kalın oluyor arkadaşlar. Onu da denedim ama kötü olmuyor. Onu da söyleyeyim. Ama ben en çok kağıt iple sevdim pullu ipin birleşimini. Ama dilerseniz rafya da yapabilirsiniz. Dilerseniz makrome ile de yapabilirsiniz. Ama makrome biliyorsunuz ağırlaştırdığı için çantayı çok fazla önermiyorum ben çantalarımda. İsterseniz artık tabanla çantamızın yapımına başlayalım. Evet, ben iplerimi hazırladım. Çift kat olarak tabanımızı öreceğiz. Kullanacağım tığ numarası bakın 7-0 4 milim. Sizin eliniz eğer gevşekse 4 milim ideal arkadaşlar. Ama eğer çok sıkı eliniz varsa 4,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Yani zorlarsa eğer 4,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Benim elim sıkıya dönük bir el ama bana 4 milim tığ iyi geldi. Birazcık zorladı ama güzel oldu taban. Ben 4 milim tığ ile çalıştım. Şimdi şöyle yapıyoruz. İpimizden şöyle 50-60 santim kadar ayırıyoruz. Çünkü burayı kullanacağız. Ve bir tane kilitle başlıyoruz. Şimdi kilitimizi yaptıktan sonra şu ayırdığımız ipi kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir defa tığımızın üzerine ipi doluyoruz ve şu gelen yumaktan gelen iplerden ilmek alıp şu şekilde geçiriyoruz ikisinden. Bakın bu şekilde geçiriyoruz ve bu ilk zincirimize bir tane belirleyici koyalım arkadaşlar. Şöyle koymasanız da olur ama ben anlatırken daha net anlaşılsın diye buraya belirleyicimi koymak istiyorum. Şimdi yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Birinci ilmeğimizi yaptık. Tekrar ipimizi doluyoruz. Ve yine gelen ipten şöyle alıp zincir yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Şu şekilde ikisinden geçiriyoruz. Bakın. Tekrar ipimizi tığımıza doluyoruz. Bakın 2 tane var. Şimdi gelen ipimizden alıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Çok aşırı sıkmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu yöntemle yaptığımız zaman biraz ilk sırada zorlanabiliyoruz. Ama bu yöntem de harika bir yöntem. Yani tabanımızın ortasında hiç aralık olmamış oluyor. Pek çoğunuz biliyor olabilir ama bilmeyenler için bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben bu şekilde toplam 25 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 tane çektim. 21 tane daha çekeceğim ve 25'e tamamlayacağım arkadaşlar. Evet bakın ben 25 adet zincirimi çektim. Şimdi bir zincir daha çekeceğiz. Fakat onu şu şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Bakın ipimizden alacağız. Şu şekilde çekeceğiz. Bakın şu şekilde çekeceğiz. Ve buraya yine bir tane son çektiğimiz ilmeğe şöyle bakın arkadaşlar şurasına bir tane belirleyici takacağız. Şimdi bu ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle şuraya kadar ölçelim. Bakın şu zinciri almadım. Referans olarak o şekilde vereyim. Yaklaşık 15 santim gelmiş oldu. Siz de kıyaslamış olursunuz. Şimdi bakın burası benim zincirlerimin ön yüzü. Şu şekilde çevirdiğim zaman bakın şurada da loplarım var benim. Şimdi ben şöyle çevireceğim ve şu ilk loptan başlayacağım. Buraya batacağım. Daha sonra buraya batacağım. Yani bu zincirin şuradaki lopuna batacağım ve arkadaki loba beraber batıp o şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi sık iğne ile başlıyoruz. Bu şekildeydim. Şuraya batıyorum. Bakın battım. İlmek aldım. Ve ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradakine batacağım. Bakın burası ön tarafı şöyle çeviriyoruz. Şuraya batacağım. Şu ipi de alacağım arkadaşlar. Bir iki defa gezdireceğim onu.
ve daha sonra keseceğim. Bakın şuraya batıyorum. Bakın tam şuraya batıyorum. İpimden alıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuraya batıyorum. Tekrar bakın şuraya batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Artık bunu keseceğim. İpimiz zaten kalın. Yeterli bu kadar. Gezdirmeye gerek yok. Devam ediyoruz. Bakın bu şekildeyken şöyle şu iki loba batıp sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde örüp mavi belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, bakın bu şekilde sıramı tamamladım ve mavi belirleyicinin önüne kadar geldim. Bakın son sık iğneye de battım. Şimdi bu mavi belirleyicinin olduğu noktaya 3 tane sık iğne ile şu dönüşü tamamlayacağız arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Burada 25 zincirle başlamıştık ve bir tane de fazladan yapmıştık. Bu fazladanı saymıyoruz. Çünkü bu bir tane fazladan çektiğimiz ilmeğin içerisine yine dönüş için 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi burada 25 tane zincirimiz olduğuna göre buradaki bir tane sık iğneyi de dönüş için bırakacağımıza göre burada 24 tane tepe saymanız lazım arkadaşlar. Şu tepeleri sayın, 24 tane saymanız gerekiyor. Şimdi burada kaldık. Şu belirleyiciyi çıkartıyorum. Bakın şuraya çıkarttığım noktaya şöyle birazcık genişletelim arkadaşlar. Rahat çalışalım. Çünkü 3 tane sık iğne girecek oraya. Burası belirleyicimin olduğu noktaydı. Şimdi oraya batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın şu şekilde. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Bu ilk sık iğneye sarı belirleyici koyuyorum. Daha sonra aynı noktaya tekrar batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya mavi belirleyici koyuyorum. Şimdi aynı noktaya üçüncü kez tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Buraya da mavi belirleyici koyuyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası benim ortak noktam. Üçlü dönüş köşesinin olduğu nokta. Hemen gelen şu başağa batacağım. Bakın. Şuraya sokuyorum şöyle. Bakın. Arkada bir lob var. Onu da alıyorum. Şimdi bu noktada birazcık güç olabilir. Ama daha sonra bu kadar zor olmayacak. Karşı tarafa geçtim. İlk sık iğnemi yaptım. Buraları düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın buraya ve arkadaki loba batarak, yani burada 24 tane vardı. Bu tarafta da 24 olması lazım. Şimdi ben burayı örüp
Kırmızı noktaya kadar geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Sonuncusunu beraber yapalım istedim. Bakın kırmızı belirleyicim burada. 23 tane oldu. Şuraya bakın, sonuncusuna beraber batalım. Birazcık güç olduğunu söylemeliyim ama sabrederseniz ikinci sırada daha rahat olacaktır. Evet. Şöyle el ütüsü yapmayı ihmal etmeyin. Bakın arkadaşlar, 24 bu tarafta, 24 bu tarafta var. Şimdi bu taraftaki dönüşü yapacağız. Bu belirleyicimi çıkartıyorum ve çıkarttığım şu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir. Şimdi buraya da sarı belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya kırmızı takacağım. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapacağım. Ve buraya da kırmızı takacağım. Şimdi bakın şu durumdayım. Bakın burada iki tane tepem var. Biz şu ilk tepeye batıyoruz. Bakın hemen boşluğum burası. Şu ilk tepeye batıyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra gelen tepeye batıyoruz. Şimdi mesela eğer şuraya batarsanız dönüşte bakın. Eğer buna batmazsanız da şuna batarsanız bir tane sık iğneyi atlamış olursunuz arkadaşlar. Yani hemen bakın şöyle çevirdiğinizde tepeler gözüküyor. İlk sık iğne ile başlıyoruz. Burası kritikti, önemliydi. Şimdi bu kırmızıların olduğu nokta benim sıramın başı ve sonu. Burası da diğer köşem. Yani ben kırmızı noktaya geldiğim zaman anlayın ki ben o sırayı tamamlamışım ve yeni sıraya çıkıyorum. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıraya başlangıç yapıyoruz. Şöyle el ütüsü yapayım ve size bir ölçü vereyim. Şöyle yapalım. Şöyle ölçtüğüm zaman bakın 19 santim 19 santim geldi. Şimdi bu ölçü sizde farklı olabilir. Yani buna takılmamanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü kullandığınız ip farklı olabilir. El ayarınız farklı olabilir. Dolayısıyla bu modelde 1-2 santimlik farklılıklar çok fazla önem kazanmıyor arkadaşlar. Önemli olan adım adım benim ilmek sayılarımı takip etmeniz. Ama yine de bir ölçü vermek istedim. Aşağı yukarı kendinizi kontrol etmek adına iyi olacaktır diye düşündüm. Pardon, şuradan belirleyicimiz çıktı. Evet, şimdi ne yaptık? Tabanımızın ikinci sırasıyla devam ediyoruz. Burada dönüşümüzü yaptık. Burası artık düz örüyoruz. Nereye kadar öreceğiz? Şu sarı belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, sarı belirleyicinin önüne kadar geldim. Bu arada belirleyici tercihi yaparken benimle aynı renk belirleyiciyi seçerseniz çok rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi bakın farkındaysanız 2 mavi 1 sarı koydum. 2 kırmızı 1 sarı koydum. Neden böyle yaptım? Çünkü bu sarı bölgelerde bir şey yapacağız diğer sıralarda. Yani nerede ne yaptığımı anlamanız için çok rahat edersiniz arkadaşlar. Yani bu belirleyiciler çok pahalı şeyler değil. Yani muhakkak bulundurun. Yani çok işe yarıyor bu belirleyiciler. Hele ben anlatırken belirleyicileri kullanmayı çok seviyorum.
ve beni takip etmeniz çok kolaylaşır. Onu söylemiş olayım. Şimdi bakın üçlü köşeye döndük. İkinci sıranın ilk kenarını yaptım. İlk dönüş köşesindeyim. Sarı belirleyicimi çıkartıyorum. Ve çıkarttığım noktaya 2 defa batacağım. Yani 2 tane sık iğne yapacağım. Çiftliyoruz burayı. Birincisini yaptım. Ve buraya sarı belirleyicimi taktım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ikinci belirleyiciye geldik. Mavi belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Birincisini yaptım ve mavi belirleyicimi takıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Burayı da çiftlemiş olduk. Şimdi üçüncü belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya, bunlar düşüyor arkadaşlar. Çıkarttığım noktaya birinci sık iğnemi yapıyorum ve ilkine yine belirleyicimi takıyorum. Şimdi aynı noktaya ikinci sık iğnemi de yapıyorum ve oraya hiçbir şey takmıyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Burada ilk sırada 3 tane sık iğnem vardı ilk boşlukta. İkinci sırada çiftlemiş olduk. Her birine 2'şer tane sık iğne yaparak 6'ya yükseltmiş olduk. Ve artık diğer tarafa geçtik. Hala ikinci sıradayım. Bu şekilde düz örüyoruz. Nereye kadar örüyoruz? Şuradaki sarı belirleyicinin önüne kadar örüyoruz. Evet, sarı belirleyicinin önüne geldik. Burası sıramızın başı ve sonu dedik. Bu köşeyi de yapalım. Yine aynı şeyi yapacağız. Bütün belirleyicileri çıkarttığımız noktalara çift sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sarıyı çıkarttık. Yerine birinci sık iğnemi yapıyorum. Ve belirleyicimi takıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya bir şey takmıyoruz. Şimdi kırmızı belirleyiciyi çıkarttım. Çıkarttığım noktaya birinci sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya belirleyicimi takıyorum. Hiç unutmayın, sürekli ilklere takıyoruz arkadaşlar. Çift yaparken hep ilklere takıyoruz. Yine aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi son belirleyiciye geldik. Çıkarttığım noktaya ilk sık iğnemi yapıyorum ve kırmızı belirleyicimi takıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi de yapıyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Kırmızı gördüğünüz an yeni bir sıraya başladığımı hatırlatmak isterim tekrar. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Birazcık başını göstereyim. Hiç artış yapmadan bu şekilde üçüncü sıraya başlangıç yapıyoruz. Nereye kadar geliyoruz? Sarı belirleyicinin olduğu yere kadar geliyoruz. Şimdi burada artık işler değişecek. Farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Köşesindeyim. Şimdi burada artık bu sarı belirleyicileri çıkarttığımız noktaları tekle geçeceğiz arkadaşlar. Yani bu 3 tane çiftimizi 2'ye düşüreceğiz. Ve bu sıradan itibaren sürekli 2 çift yapacağız arkadaşlar. Yani bunu aslında artık iptal etmiş oluyoruz. Şimdi daha iyi anlaşılacak ne yaptım. Sarı belirleyiciyi çıkartıyorum. Bakın 1, 2. Burada bir çiftim var. Bu 2 tanesine her birine birer tane sık iğne ile geçeceğim. Birinci ilmeğe battım. İlk sık iğnemi yaptım. Daha sonra ikinci ilmeğime battım. Bir tane sık iğne yaptım. Buraya hiçbir şey koymuyoruz. Artık bu sarı belirleyiciye ihtiyacımız olmayacak. Şimdi geldik mavi bölgeye.
Mavinin olduğu noktaya bir tane çift yapıyoruz arkadaşlar. Birinciyi yaptıktan sonra belirleyicimizi takıyoruz. Her zaman ilklere takıyoruz. Şimdi aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Böylece burayı çiftlemiş oluyorum. Şimdi şu arada bir ilmeğim var arkadaşlar. Buna artık tek yapacağım. Yani tek bir sık iğne ile geçeceğim. Ve buraya hiçbir şey koymayacağım. Şimdi geldik bu noktaya. Belirleyicimizi çıkarttık. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. Belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum ve çiftlemiş oldum. Şimdi burada gelen ilmeğe tek yapıyorum. Böylece dönüşü sağladık. Artık burasını düz devam edeceğim. Nereye kadar öreceğim? Diğer taraftaki sarı belirleyicinin olduğu noktaya kadar örüp geleceğim. Önündeyim. Sarı belirleyicimi çıkartıyorum. Ve çıkarttığım noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya hiçbir şey takmıyorum. Çünkü bu çiftimizi iptal ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci ilmeğimiz var. Oraya da tek batıyorum. Buraya da hiçbir şey takmıyorum. Şimdi geldik kırmızı belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. Ve hemen belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya hiçbir şey takmıyorum. Şimdi burada bir arada ilmeğim var. Oraya da tek geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geldik kırmızı belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Yine hemen belirleyicimi takıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi gelen ilmeğe tek batıyorum. Bakın 3. sıramızda tamamlamış olduk. Artık işimiz çok kolay arkadaşlar. Bundan sonra artık ikişer çiftle devam edeceğiz. Burada 2 çiftimiz olacak. Burada da 2 çiftimiz olacak. Normal klasik oval tabandan farkımız bu olacak arkadaşlar. Yani birazcık şekli kayık gibi olacak. Yani kayık gibi olacak evet ama biz bunu çok güzel bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bunu zaten anlatacağım nasıl olacağını. Yani bu gösterdiğim taban aslında o kadar güzel bir taban ki yani bundan o kadar farklı tasarımlar yapabilirsiniz ki. Kayık şeklinde olduğu için oval çantalar yapabilirsiniz. Yani çok şey yapabilirsiniz. Ama biz bu oval tabanı farklı amaçla kullanacağız burada. İlmek sayımız çok artmaması için bu şekilde kayık oval taban yapmış oluyoruz. Şimdi burası artık sıramın sonuydu. 4. sıraya başlangıç yapacağım. Burayı artık göstermeyeyim arkadaşlar. Yani burayı böyle düz öreceğim ve mavi belirleyicinin önüne kadar geleceğim. Ama unutmadan bir ölçü vereyim. Son bir ölçü vereyim arkadaşlar. Yani artık finalde veririm. 9. sıranın sonunda veririm. Ama nasıl ilerliyoruz görmek isterseniz 3. sıranın sonunda da şöyle kabaca ölçersem bakın yaklaşık 20-20,5 santim gibi bir ölçüye ulaşmış oldum. Burayı da ölçelim arkadaşlar. Bakın burayı da ölçtüğüm zaman yaklaşık 4,5 diyelim. 4,5 santim gibi bir genişliğe sahibim şu an. Evet bu şekilde devam ediyorum. Mavi belirleyicinin önüne geldim. 4. sıranın ilk dönüş köşesindeyiz. Mavi belirleyicimizi çıkartıyoruz. Ve çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Hemen ilklere mavi belirleyicimizi takıyoruz.
Aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz ve buraya hiçbir şey takmıyoruz. Şimdi bakın, iki tane ilmeğim var arada. Bunları da tek geçiyoruz. Bir ve iki. Şimdi geldik diğer mavi belirleyiciye. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya yine çift yapıyorum. Bir, hemen belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Böylece bir tane çift buraya, bir tane çift buraya yapmış olduk. Gelen iki tane sık iğneye tek yapıyoruz. Bir ve iki. Böylece dönüşü sağlamış olduk. Şimdi yine burayı öreceğim arkadaşlar ve kırmızı belirleyicinin önüne geleceğim. Evet. Kırmızı belirleyicinin önüne geldim. Şöyle arada el ütüsü yapın arkadaşlar. Burayı tek geçtim. Şimdi 4. sıranın son köşesindeyim. Sıramızın başı ve sonu demiştik burayı. Şimdi belirleyiciyi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. Bir, hemen buraya belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya hiçbir şey takmıyorum. İki tane ilmeğim var. Bunları tek geçiyorum. Bir ve iki. Şimdi diğer belirleyiciye geldim. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. Bir, hemen belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum ve buraya artık tek devam ediyorum. Evet, 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıraya başlangıç yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve mavi belirleyicinin önüne kadar örüyorum. Evet, mavi belirleyicinin önüne geldim. Aslında hep aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Belirleyicilerin olduğu noktalara çift yapıyoruz. Diğer noktaları tekle geçiyoruz. Aslında videoyu burada kesebilirim. Çok net anlaşılıyor yaptığımız, fakat yine de kesmek istemiyorum. Tabanı tam olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Sıkılanlar olursa buraları atlatabilirler. Yani değişen bir şey yapmıyoruz. Şu an 5. sıradayız. 9. sıraya kadar hep aynı şekilde, aynı döngüyle ilerliyoruz. Şimdi belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya yine çiftimi koyuyorum. Bir ve aynı noktaya 2. Şimdi bakın, 1, 2, 3 tane var. Burayı tek geçiyorum. Birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Ve üçüncüsünü de yaptım. Şimdi geldik diğer belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya çiftimi koyuyorum. 1 ve aynı noktaya 2. Şimdi bu gelen 3 tane ilmeğe tek yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi artık burayı düz devam ediyoruz. Diğer kenara geçtik.
Burayı tamamlıyoruz ve kırmızı belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Evet, 5. sıradayız. Son dönüş köşesine geldik. Kırmızı belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Bir belirleyicimizi takıyoruz. Aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın burada da 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Birincisini yapıyorum. İkincisini yapıyorum. Ve üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Her birine tek batmış olduk. Şimdi geldik diğer kırmızı belirleyiciye. Burada da yine çiftle başlıyoruz. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Ve diğer 3 tanesine artık tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı tamamlamış olduk. 6. sıraya başlangıç yapacağız. Ne yapıyorduk? Buraları düz örüyorduk. Şimdi burayı tamamlıyorum. Mavi belirleyicinin önüne geliyorum. Devam ediyoruz. 6. sıranın ilk dönüş köşesine geldim. Çiftimi yapıyorum. 1 ve belirleyicimi takıyorum. İlklere takmayı unutmuyoruz. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Hepsine tek batıyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi diğer 4 ilmeğe tek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Böylece dönüşü tamamlamış olduk. Şimdi burayı artık düz geçiyorum ve kırmızının önüne kadar geliyorum. Kırmızı bölgeye geldim. Kırmızı belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1, belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi de yapıyorum. Böylece çiftliyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Hepsine tek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, kayık gibi olmaya başladı zaten. Bundan sonraki sıralarda daha fazla hissedeceksiniz. Şimdi kırmızı belirleyiciyi çıkarttım. Şu çıkarttığım noktaya çiftimi koyuyorum. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi gelen 4 ilmeğe tek yapıyorum. 1, 2,
3 ve 4. Böylece 6. sıramızda tamamlamış olduk. Bundan sonra tek öreceğim ve 7. sıraya başlangıç yapacağım. Mavi belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, 7. sıradayız arkadaşlar. İlk dönüş köşesindeyim. Çıkarttığım yere çift yapıyorum. 1, belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ne olacak? Burada 5 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Yani her sırada bir ilmek artıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tekimizi yaptık. Şimdi geldik bu belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tek geçeceğim burayı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Bakın başladı bile. Aslında şu şekilde birleştirdiğiniz zaman kayık gibi oluyor arkadaşlar. Yani farkındaysanız bakın bu belirleyiciler bu tarafa kayıyor. Bu taraftakiler de bu tarafa kayıyor. Aslında farklı yönlerde kayış olduğu için kayık gibi kıvrılıyor. Şimdi 7. sıranın diğer tarafına geçiyorum. Burayı düz yapıyorum ve kırmızının önüne geliyorum. Evet, şimdi kırmızı bölgeye geldim. Burada da aynı şeyi yapacağız. Çift yapacağız. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapacağız. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Tek geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, biraz elleri yıpratıyor arkadaşlar çift kat ama yapacak bir şey yok. Bu aralar da biraz fazla çalıştım bu tarz iplerle, kağıt iplerle. Rafya tabii daha yumuşak, daha rahat oluyor. Şimdi diğer belirleyiciye geldik. Buraya yine çift yapıyoruz. 1, belirleyicimizi hemen takıyoruz. Aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz ve çiftliyoruz. Buraya 5 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift, 5 tane tek yapmış olduk ve bu 7. sırayı da tamamlamış olduk. 8. sıraya başlangıç yapacağız. Burayı tamamlıyorum. Mavi belirleyicinin önüne geliyorum. Evet,
Bakın arkadaşlar, formumuz aslında kayık şeklinde oluyor. Telaş yapacak bir şey yok. Bunu zaten ütüyle dümdüz iteceğiz. Şimdi geldik 8. sıranın ilk dönüş köşesine. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Bir, belirleyicimizi takıyoruz. Ve aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi 6 tanesine tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir çift 6 tek yaptık. Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir çift yapıyorum. 1, yine aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya 6 tek yapacağım. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi diğer kenarı yapıyorum ve kırmızı belirleyicinin önüne geliyorum. Şimdi kırmızı belirleyicimi çıkartıyorum. 8. sıradayım ve son dönüş köşesindeyim. Yine burayı çiftliyoruz. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, çiftliyoruz yani arkadaşlar. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya 6 tane tek yapıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Bakın kayık gibi olmaya başladı. Şimdi burayı tamamlıyorum. Mavi belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, şimdi son sıradayız. 9. sıranın ilk dönüş köşesi. Yine çiftimizi yapıyoruz. 1. Artık belirleyici takmıyorum arkadaşlar. Ama siz isterseniz belirleyici takın. Eğer şaşırırsanız en azından
geriye dönük kontrol etmek amaçlı son sırada da olsa belirleyici takmanızı öneriyorum. Şimdi ben takmayacağım. Bakın 1 ve 2. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya çiftimi koyuyorum. 1 ve 2. Şimdi 7 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu kısmı da yapacağım ve kırmızı belirleyicinin olduğu yere kadar geleceğim. Evet, şimdi kırmızı bölgeye geldik. 9. sıranın son köşesindeyiz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekim var. Hepsine tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu kırmızı belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çiftimi koyuyorum. 1, 2. Şimdi 7 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi bir kontrol edelim, bir yanlışlık var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 9 burada, 9 burada. Bir yanlışlık yok. Sıramızın sonuna geldik. Bakın şimdi tabanımız kayık şeklinde arkadaşlar. Dilerseniz bu tabanı farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Yani hafif oval gidiyor. Yani farklı tasarımlar da yapabilirsiniz bu kayık tabanla. Ama ben şimdi bu tabanımı ütüleyeceğim arkadaşlar. Hatta kameranın önünde yapmak istiyorum. Çünkü bazen nasıl ütülüyorsun diye bana soruyorlar. Yani birazcık buhar vereceğim. Vermek zorundayım açmak için. Ve bu tabanı biz dümdüz edeceğiz.
Şimdi ütülemeye geçiyoruz. Arkadaşlar bakın, ütümün ayarını 2 nokta yapıyorum. Çok fazla ısıya gerek yok. Şimdi örgümü ters çeviriyorum bu şekilde ve şu noktadan şöyle biraz buhar veriyorum. Şu şekilde. Örgümüzü birazcık açıyoruz. Daha sonra düz tarafını çeviriyorum ve bu şekilde şöyle elimle düzeltiyorum. Şöyle biraz el ütüsü de yapın arkadaşlar. Tekrar yine arka taraftan şimdi şurada birazcık böyle bir kavis var. Birkaç ilmek, bir ilmek daha öreceğim arkadaşlar. Şöyle örüyorum. Şöyle öreceğim. Şurayı da tamamlayacağım. Tam bir dönüş olsun diye. Bakın daha güzel oldu. Evet. Bu kadar. Tabanımız hazır arkadaşlar. Bakın 27 santim geldi. Burası da 13 santim geldi. Gayet ideal arkadaşlar. Bazen 27'ye 14 gelebiliyor veya 26'ya 14 gelebiliyor. Yani bunlar çok normal sınırlardaki ölçüler. Yani bunlara takılmayın. İpinize göre veya el ayarınıza göre bir nebze değişecektir. Ama bu modelde önemli değil arkadaşlar. Burada önemli olan şey şuradaki tepeleri sayacaksınız. Bakın şuradan başlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 88 adet sık iğneniz olması gerekiyor. 88 adet sık iğneyi yaptıktan sonra bu her bir sık iğneye biz trabzan yapacağız arkadaşlar. O yüzden daha ilk sırada 88 adet trabzana ulaşmış olacağız. O yüzden son sıradaki sık iğnenin sayısı önemli arkadaşlar. Yani 88 adetle 9. sırayı bitirmiş olmanız gerekiyor. Şimdi burada ipimizi kopartıyoruz. Şöyle kopartıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Şimdi bakın şu durumdayım. İsterseniz tığla da yapabilirsiniz ama ben iğneyle daha rahat ediyorum. Şimdi iğnem yanımda. İğneyle yapacağım. 2 ipten de geçiriyoruz. Şimdi bakın şu şekildeyim. Şimdi bakın şurada bu delikten ben en son çıkış yapmışım. Şu tepeyi atlıyorum. Bir sonraki tepeye iğnemi sokuyorum. Bakın bir ilmek atladım. Bu şekilde. Ve arka tarafa geçtim. Şimdi batacağım nokta bakın. Şurası benim son sık iğnemdi. Bu son sık iğnenin tepesinin arka lobuna batacağım. Şu şekilde. Ve birleştirmemi yapacağım. Şöyle birazcık sıkacağız. Bakın şöyle sıkacağız birazcık.
Bakın. Daha sonra şöyle birazcık gezdireceğiz. Hatta bu işi önce yapın. Daha sonra ütülerken burayı da düzeltmiş olursunuz. Şimdi ben tekrar ütülemek zorunda kalacağım. Çünkü kasıyor orası. Arkaya geçtim. Bu şekilde ipimi gizleyeceğim. Birazcık daha gezdiriyorum. Ve bitiriyorum. Burada artık ipimi kopartıyorum. Şimdi burası biraz kastığı için şurayı birazcık düzelteceğim arkadaşlar. O yüzden önce ipinizi kopartın. Ütünüzü daha sonra yapın. Evet. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tabanımız ütüyle birazcık yumuşayacak. Tam ideal kıvama gelecek. Burada bir sık iğne atlayarak birleştirmeyi yaptım. Böylece şu an 88 ilmekteyim arkadaşlar. Evet, şimdi artık gövdeyi çıkmaya başlıyoruz. Gövdeyi ters taraftan öreceğiz. Çünkü ters taraftan ördüğümüz zaman pullarımız ön yüzümüze toplanmış olacak. Tek kat kağıt ip ve tek kat pullu ip kullanacağız. 3,5 milim tığ ile öreceğiz. Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tam şu orta noktadan şöyle tığımızı sokuyoruz. İpimizden alıyoruz. Ve 4 adet zincir yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Gelen boşluğa sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzanlar oluşturacağız. Yani hiçbir sık iğne atlamayacağız. Şimdi buradan başladım. Hemen yanındakine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde tığımıza doluyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek alıyoruz. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz ve ipimizi tekrar tığımıza dolayacağız. Gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz, ilmek alıyoruz. 3 tane var tığımda. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Şimdi tekrar araya bir zincir çekiyoruz ve ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Peş peşe yapıyoruz. Araya zincir çekiyoruz. Gelen sık iğneye. Bu arada bu ipimi biraz gezdiriyorum. Kaçmasın diye. Daha sonra şuradan gizleyeceğim. Bakın bu tarafa toplanıyor. Zincir çekiyorum. Batıyorum. Tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum.
Bakın hemen gelen sık iğnenin tepesine batıyorum ve 2 defa da çekiyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine batıyoruz. Hiç artış yapmadan toplam 88 adet trabzan oluşturuyoruz. Yani kutucuk olarak sayacak olursak yine 88 adet olmuş oluyor. Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve şu birleştirme noktasına kadar geliyorum. Evet, şimdi birinci sıramı tamamladım. 88 trabzanla bitirdim. Şu an 87 kafesim var. Buraya birleştirmemi yaptıktan sonra da 88. kafesimi tamamlamış olacağım. Bu arada bu modelde bir iç taraftan öreceğiz, bir dış taraftan öreceğiz. Bir iç taraftan sürekli sıra değiştirirken farklı taraftan başlayacağız ki pullarımız bir arkada bir önde toplansın. Bunu niye yapıyoruz? Aslında tek taraflı da örebiliriz. Ama sap kısmında üçgen tarafını yaparken tek taraflı örmeyeceğimiz için pulların dağılımı bir içten bir dıştan olacak. Dolayısıyla gövdede de uyumlu olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden tek taraflı örmeyeceğiz. Birleştirme yerine geldikten sonra yönünü değiştireceğiz. Yani bir içten bir dıştan örmüş olacağız. Ama diyelim ki normal bir çanta örüyorsunuz. Yani sapları yok. Tek taraflı da örebilirsiniz yani. Ama şunu unutmayın. Her zaman pullar ters tarafta toplanır. Yani iç taraftan örerseniz dışta toplanır. Ona göre modelinize göre pulların yönünü siz karar vermiş oluyorsunuz açıkçası. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Son trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Burada 4 tane zincirle başlamıştık. Şuradan alttan 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine tığımı sokuyorum. Ve şu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra bunu birazcık uzatıyorum ve şöyle bir tur çeviriyorum. Daha sonra şu ipimden şöyle alıyorum ve şu aradan şöyle geçiriyorum. Ve 2 ilmekten tığımı geçiriyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde üste çıkmış oluyoruz. Şimdi normalde şuradan devam edecekken ben ne yapacağım? Şöyle çevireceğim. Bu defa dıştan örmeye devam edeceğim. Yine burada artış yapmayacağız arkadaşlar. Her bir trabzanın tepesine batacağız. Yine 88 trabzan sayımızı koruyacağız ikinci sırada ve birleştirme noktasına kadar geleceğiz. Başını birazcık göstereyim. Bu şekilde bir başlangıç yaptık ve ilk trabzanın V gibi olan kısmına şu şekilde batıyorum. Ve 2 defa da çıkıyorum. Araya yine bir zincir çekiyorum. Ve gelen trabzanın V gibi olan noktasına batarak düzgün bir trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız ne çok yüksek olsun ne de kısa olsun. Şimdi burada çift kat ip kullandığımız için biraz kalın oluyor trabzanlarımız. O yüzden çok kısa yaparsanız örgünüz çok hoş gözükmez. Ama çok uzun yaparsanız da örgünüz salaş olur. Onu da tavsiye etmiyorum. O yüzden orta yükseklik ideal arkadaşlar. Aralara bir zincir çekiyoruz ve şu V gibi olan kısma batıyoruz. Yani şuralara batmayın arkadaşlar. Tam bu trabzanın tepesine batmaya çalışın. Böylece örgüleriniz daha düzgün olur. Evet. Ben şimdi burayı tamamlıyorum. Birleştirme noktasına kadar geliyorum. Evet, bakın şimdi ikinci sıramı tamamladım. Yine 88 kutucukla bitirdim. Herhangi bir artış yapmadım. Artış yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada hafif pilelenme yapıyor zaten. Hala toparlamadı kendini. Bu hafif pilelenme normal arkadaşlar. Zaten bu pilelenmeyi yapmamak için çift kat taban yaptık.
Yani biraz daha kalın başlayarak aslında tek kat da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tabanı tek katta yapabilirdik ama biraz daha fazla pilelenme oluyor. O durumda biraz ütü yaparak o pilelenmeyi gideriyoruz. Ama böyle çift kat yaptığımızda çok ideal oluyor. Zaten geniş bir çanta çalışıyoruz. Daha büyük bir taban oluşmuş oluyor. Böylece pilelenmemiz de az oluyor. Şöyle el ütüsü yapmanızı öneriyorum. Her sıra geçişlerinde elinizle düzeltin. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Şimdi bakın buraya çıkmıştım arkadaşlar. 2 zincir, yani bir yöntemle çıkış yapmıştım ve burada 2 zincirim vardı. Şu zinciri atlıyorum. Şuradaki zincire tığımı sokuyorum şu şekilde ve ilk önce bir zincir çekiyoruz. Şu zinciri unutmuyoruz arkadaşlar. Önce bir zincir çekiyoruz. Bu zinciri biraz sıkmanızı isterim. Çünkü burada kaydırma yaparken zaten şurada bir ilmek oluşuyor. O yüzden çok boşluk olmaması için bu zinciri çok bol tutmamanızı öneriyorum. Şimdi böyle kaydırma yaptıktan sonra şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz ve bir tur şu şekilde çeviriyoruz. Bir tur çevirdik. Buradan ilmek alıyoruz. Şöyle bakın tam şu aradan şöyle geçiriyoruz ama böyle yapmıyoruz. Bakın ilmeğin içinden geçirmiyoruz. Bir daha gösteriyorum. Şu şekilde uzattık. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Daha sonra buradan alıyoruz. Şöyle aradan geçiriyoruz. Şu tığımda benim 2 tane ilmeğim oluşmuş oluyor. Daha sonra şöyle ikisinden ipimi geçiriyorum ve birazcık kalın bir trabzan görüntüsü oluşturmuş oluyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Sonra geldiğim zaman şuradaki birinci zincirden birleştirmemi yapacağım. Şimdi normalde böyle devam ediyorduk. Ne demiştim? Ters çeviriyoruz. Şimdi birleştirmemizi yaptık. Burayı tekrar gösteriyorum. Bu şekilde trabzanın tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Yine aralara bir zincir çekiyoruz. Şimdi tersten ördüğümüz için pullarımız artık ön tarafta toplanmış olacak. Yani bir kısmı geçtiği de oluyor arkadaşlar ama geneli arka tarafta toplanacaktır. Şöyle trabzanın tepesine batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. 88 kutuyla bu sırayı da tamamlayacağız ve birleştirme noktasına geleceğiz. Evet, bakın 3. sıramı da tamamladım. Burayı da göstereceğim arkadaşlar, son bir kez birleştirmeyi. Bakın. Şurası ek noktam. Şimdi bir tane zincir yapıyoruz. Bakın şurada 1 2 ikinci zincire battım. İlmek aldım ve şöyle kaydırdım. Şimdi şurayı uzatıyoruz ve bir tur çeviriyoruz. Daha sonra buradan alıyoruz ve şöyle aradan geçiriyoruz. Arasından geçiriyoruz iki ipin. Yani zincirin içine batmıyoruz. Aradan geçiriyoruz. Daha sonra bu iki ilmekten şu şekilde tığımızı geçirdik. Ve 2 zincir. 1 2 2 zincir yaptık. Bu şekilde üst sıraya çıkıyoruz. Şöyle iplik ayrılmalarına dikkat edin arkadaşlar. Onları gördüğünüz zaman düzeltin. Çünkü örgünüz hoş durmaz. İplik çıkıntıları olursa. Evet, birazcık güç tabii ki. Yani pullu iple örmek biraz alışkanlık meselesi. Tekrar düzeltiyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Evet, daha düzgün oldu. Şimdi iç taraftan geldik.
çeviriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Böyle tersten öreceğiz. Şimdi ilk 3 sıramızı tamamladık. Ben şimdi ilk 3 sıramı şöyle bir güzelce ütüleyeceğim arkadaşlar. Güzelce ütüleyeceğim. Yani ütü çok kullanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü hem ölçüyü takip etmek adına hem de trabzanlı işlerde böyle kademe kademe ütülerseniz taban çıkışlarınızda daha düzgün olur. O yüzden şimdi ben bu ilk 3 sırayı ütüleyeceğim ve daha sonra 4. sıraya başlangıç yapacağım ve şu iki yan ortadan artık artırmalarımıza başlayacağız. 3 sıra kadar artış yapacağız. Buradan ve şuradan. Tam böyle orta noktalara, yan orta noktalara gelmesine dikkat ederek artırmalarımızı yapacağız. Evet, şimdi ben ilk 3 sıra yaptıktan sonra ütümü yaptım. Bakın şöyle ölçtüğümüz zaman yaklaşık 35,5 santim. Böyle de ölçtüğümüz zaman yaklaşık 23 santim gibi bir ölçüye ulaşmışız. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra birazcık artış yapacağız arkadaşlar. Yani biraz büyük bir tote çanta olmasını istiyorum ben. O yüzden bir bu yan kenardan bir de şu yan kenardan artış yapacağız. Yani bir kafes buradan, bir kafes de buradan olmak üzere arttıracağız. Bunu kaç sıra yapacağız? Bunu bir 3 sıra daha artışlı olarak devam edeceğiz. Yani 6. sıranın sonuna kadar artış yapacağız. Yani toplamda aslında 6 kutu arttırmış olacağız. Bir sırada 2 kutu arttıracağız. 3 sıra artış yaparsak 6 kutu arttırmış olacağız. Şimdi burada çıkış yapmıştık. Şu kısmı örüp geleceğim ve şurada artışı size göstereceğim. Evet, şimdi ben 4. sıraya başlangıç yaptım. İlk artış noktasına geldim. Bakın şöyle baktığımız zaman şurası benim başlangıcım. Yani şuraya artış yapabilirim. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Normalde artış yapmadığımız zaman her bir trabzanın üzerine tek bir trabzan yapıyoruz. Şimdi ben buraya bir tane trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapacağım ama araya zincir yapacağım ki kafes oluşturayım. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum ve daha önce battığım trabzanın üzerine tekrar ikinci kez batıyorum. Bakın şöyle batıyorum ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani aynı trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz ama araya bir tane zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Aynı şekilde her bir trabzanın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Bu kenarı da öreceğiz. Bakın şurası bizim ek yerimiz, başlangıç noktamız. Diğer tarafta nereden yapacağız? Bakın şöyle hafif kayıyor zaten çünkü yapınca arkadaşlar. Bakın şöyle hemen şu son ek yerinden önceki son trabzana, bakın şurası benim ek yerim, şurası ek yerim. Şuraya yapabilirim arkadaşlar. Yani tam denk geliyor. Bakacağım ya buraya ya da buraya. Ördükçe bakacağım hangisi uygunsa oraya yapacağım. Bir kez daha bu noktaya gelince göstereceğim. Daha sonra diğer 2 sıra arttırmayı tamamlayıp diğer aşamayla devam edeceğiz. Birleştirme noktasına geldim. Bakın şurası benim ek yerim. Şuradan geliyor ek yerim. Tam son trabzanın üzerine artış yapacağım. Bir zincir çektim. Trabzanın üzerine batıyorum. 2 defa da çekiyorum. Şimdi araya bir zincir çekiyorum ve aynı trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum. Böylece kafes sayısını arttırmış oluyorum. Daha sonra birleştirmemi yapıyorum.
Evet. Dış taraftan yaptık 4. sırayı. Bir dıştan bir içten yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Dalıp hep aynı yönde örebilirsiniz ama o hatayı yapmayın. 4. sırayı arttırdık. 5 ve 6. sırayı arttırarak devam edeceğiz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra çıktık. Ne yaptık? 3 sıra. İlk 3 sırayı düz ördük. Son 3 sırayı da iki kenardan birer kutu arttırmış olduk. Şimdi 6. sıranın sonunda kutu sayımı sayayım size. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Evet, 6. sıranın sonunda kutu sayımız 94'e ulaştı arkadaşlar. Kafesleri saydık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra 4 sıra hiç artış yapmadan düz öreceğiz. Biraz çanta böyle toparlayacak. Daha sonra da eksiltmelere geçeceğiz. Şimdi 4 sırayı öreceğiz fakat tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir iç taraftan öreceğiz, bir dış taraftan öreceğiz. Bakın pullar her sırada yok çünkü bir kısmı içe toplanıyor, bir kısmı dışa toplanıyor. Yani hem böyle çok pul yağını olmamış oluyor, arada pırıltı oluyor ama geneline baktığında zaten pırıltılı bir çanta olacak. Daha önce de dediğim gibi sap kısmıyla eşit bir şekilde ilerlemiş olacak. 4 sıra düz örüyoruz ve 10. sıranın sonunda tekrar bir ölçü paylaşacağım. Bu arada ölçümü paylaşmadım. Şöyle bir ölçü paylaşayım sizinle. Ben tekrar buraya kadar ütüledim. Ütüyü çok buharlı yapmıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Değdirir değdirmez. Birazcık sadece şu trabzanları açıyorum. Çünkü kağıt ipler yumuşamaya çok müsait ipler. Çok da böyle aşırı salaş yumuşak bir kıvamda olmasını istemiyorum çünkü çantamın. Şimdi bakın burası başlangıcım. Şöyle ölçeceğim. Biliyorsunuz ben böyle ölçü vermeyi seviyorum. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani siz de aşağı yukarı çantanın boyutunu öğrenmiş olacaksınız. 95 santim çok ideal arkadaşlar. Aşağı yukarı 47 santim civarında. Şimdi 7, 8, 9, 10. sırayı düz örüyoruz. Bakın ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıramı tamamlamış oldum. Şöyle özetliyorum. İlk 3 sırada düz ördük. Daha sonra 3 sıra artış yaptık. Toplam 6 kutu arttırmış olduk. Ve son 4 sırayı da düz ördüm. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şu yan ortalardan birer kutu eksilteceğiz. Bunu her sırada yapacağız ve istediğimiz boya çıkana kadar bunu yapacağız. Şimdi şu noktada bir ölçü vermek istiyorum size. Şöyle ölçüyoruz. Bakın. Şuradan tutuyorum şöyle. Ütü yaptım yine arkadaşlar. Yani çok buhar tutmamaya çalışıyorum ama yine de buharsız tam açılmıyor. Yani 96 santim gibi bir çevreye sahip, 48 santim gibi düşünebilirsiniz. Bu yeni biraz büyük bir çantamız olacak. Dıştan örmüştüm. Şimdi bundan sonra şöyle de hesap yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekli sayılarda içten örüyoruz. Ben şimdi 11'e geçeceğim. Dolayısıyla iç taraftan devam edeceğim. Yani çantamı şöyle çevireceğim ve iç taraftan örmeye başlayacağım. Kolaylık olsun diye sizin için de kendim için de ben şöyle yapıyorum. Şimdi yan ortaları belirliyorum ve bir belirleyici koyuyorum alt sıralara. Sonra o alt sıraya göre birazcık kontrollü hem o belirleyiciye bakarak hem de sürekli şu şekilde birleştirerek yani hep yan ortalardan eksiltme yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu tabanın
taban bize bakacak şekilde şöyle ayarlıyorum. Şöyle, tabii ki ütü yapmanız lazım. Daha sonra şuradan da bakıyorum şöyle. Şurayla da kontrol ediyorum şu şekilde ve bu eksiltme noktamı tespit ediyorum. Yani şimdilik şöyle koyacağım. Bakın şu alt sıraya koyacağım. Orta noktam aşağı yukarı belli olsun diye. Onu hiç çıkartmayacağım, o belirleyicileri. Zaman zaman kayma olacak. Fakat yine de şöyle alttan bakarak biraz çift kontrol yapmış olacağız. Şöyle de kendime doğru bakıyorum. Evet, tabanım bana bakıyor. Buranın da orta noktası şurası. Şöyle koyacağım. Bu belirleyicileri hiç çıkartmayacağım. Sonunda çıkartacağım. Yani bu biraz bana kolaylık sağlayacak. Şimdi ben burada kaldım. Şimdi 11. sıraya başlangıç yaptım. Şimdi bakın benim orta noktam burası. Ben hemen ilk başta da eksiltmemi yapacağım. Normalde aslında böyle devam etseydim böyle örecektim, gelecektim, sonunda yapacaktım. Ama şimdi ters çevirdiğim için yan ortam oraya denk gelmiş oldu. Yani çok sağa ve sola kaçmasın. Genelde ortalatmaya çalışıyoruz daha düzgün olsun diye. Şimdi ben böyle 11. sıraya başlangıç yaptım. 2 zincirimi de çekmiştim burada. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Burada 2 tane trabzanım var. 1 ve 2. trabzanı teke indirmiş olacağız. Yani şuradaki kafesi teke indirmiş olacağız. Nasıl yapıyoruz? Önce ipimizi tığımıza doluyoruz. İlk trabzanın tepesine sokup ilmek alıyoruz. Bakın 3 tane var. Önce ikisini çekiyoruz. Ve bu ikisini bekletiyoruz. Daha sonra ipimizi tekrar doluyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. İlmek alıyoruz, uzatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Önce ikisini çekiyoruz. Önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra bu üçü beraber çekiyoruz. Bakın ne olmuş oldu? Şurada birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Ve gelen trabzanla artık devam ediyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Daha sonra buraya geldiğimde şu şekilde birazcık eksilmiş olacak. Bakın eksiltme noktam tam yan ortaya denk gelmiş oldu. Şimdi ben burayı öreceğim arkadaşlar. Şu köşede tekrar eksiltmeyi göstereceğim. Daha sonra zaten devamında kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, şimdi diğer yan ortaya geldim. Bakın belirleyicim buradaydı. Şöyle yan ortaya doğru geliyoruz. Şimdi burada eksiltmemizi yapacağız. Şunu da öreceğim. Şöyle bakayım. Evet, bunu da öreceğim. Şimdi bir tane zincir yapıyoruz. Bakın şu iki tane trabzanı teke indireceğim. Önce ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım, ilmek aldım, uzattım. 3 tane var. Şöyle ikisini bir çektim. 2 tane kaldı. Şimdi tekrar tığıma ipimi doladım. İkinci trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Şöyle uzatıyoruz. Şu 2 tanesinden tığımı geçirip 3 tane ilmeğim kalıyor tığda. Şimdi bu üçünü beraber şu şekilde çekiyorum.
Ve burada ne yapmış olduk? Teke indirmiş olduk. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Ve artık her bir trabzanın tepesine trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu modelde bu şekilde bir eksiltme yaptım. Farklı modellerimde farklı eksiltme teknikleri, arttırma tekniklerini gösteriyorum. Bu modelde bu şekilde yapmaya karar verdim. Yani burayı da eksiltmiş olduk. Böyle her bir trabzana batarak devam edeceğiz. Burada birleştirmemizi yapacağız. Daha sonra şöyle çevireceğiz ve dıştan örmeye başlayacağız. Dıştan örmeye başladığımız için artık eksiltmeyi döndükten sonra yapacağım. Çünkü bu tarafta kalmış olacak arkadaşlar. O yüzden ona dikkat ederek yapmanızı öneriyorum. Yani her zaman burada belirleyiciler olsa bile siz şöyle gözünüzle çek edin. Bakın şu şöyle size tam düz bakacak şekilde olması lazım. Ona dikkat edeceksiniz. Yani hep aynı şekilde her sırada eksilteceğiz ve istediğimiz boya çıkana kadar bu eksiltme işlemini yapacağız. Evet, gövde kısmını tamamladım ben arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir özet geçmek istiyorum ne yaptığıma dair. Ben toplam 22 sırada bitirmiş oldum. Şimdi aşamaları tekrar bir özetlemek istiyorum. 1, 2, 3 sıra hiç artış yapmadan düz ördüm. 88 kutudaydım. 1, 2, 3 sıra 2 yan ortadan artış yaptım. Toplam 6 kafes arttırdım ve 94. Daha sonra 7, 8, 9, 10, 4 sırayı yine düz ördüm. Yine 94 kafesle sabit bir şekilde devam ettim. Daha sonra 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sıraya kadar 2 yan ortadan birer kafes azalttım. Yani toplam 22 kafes azaltmış oldum ve 94'ten 22 çıkardığımız zaman 72 kafesle tamamlamış oldum. Daha sonra son sırayı da düz ördüm arkadaşlar. Yani buralardan eksiltme yaptığımız için bakın şu şekilde eksiltmelerimizi yaptığımız için biraz toparlasın istedim son sırada. Yani 22 sırada tamamlamış oldum. 22. sırada düz ördüm arkadaşlar. Şu an son sıradayım. Şimdi bitirmeyi göstereceğim size. 22 sırayı 72 adet kafesle bitirmiş oldum. Kafesten bahsettiğimiz şunlar arkadaşlar. Aynı zamanda trabzan olarak sayarsanız 72 adet trabzanınız olması gerekiyor. Şimdi ben bunu daha ütülemedim arkadaşlar. Ütüsünü de yapacağım. Ama öncelikle nasıl bitirdiğimizi göstereyim. Şimdi bakın. Burası benim artık birleştirme yaptığım noktam. Ekim burası benim. İpimi koparttım. Bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın şuraya birleştirmemi yaptım. Şuradan şöyle alıyorum. Daha sonra yanından kaydırmamı yaptım yani burada arkadaşlar. Yani her zamanki birleştirme noktasına kaydırmamı yaptım. Şimdi buradan ipimi gezdiriyorum birazcık. İğneyle yapmanızı öneriyorum. Şöyle şu trabzanın bacağından şöyle ineceğim. Şöyle arka tarafa alacağım.
Bakın bu şekilde trabzan boyunca gezdireceğim ve ipimi burada kopartacağım arkadaşlar. Şimdi ben ütümü yapıp geri geliyorum. Evet, bu arada ölçü vermeyi unuttum galiba. Onu da vereyim arkadaşlar. Toplam 22 sırada benim ağız kısmım ütü sonrası, şöyle yapalım. Bakın şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 35 santim arkadaşlar. Şöyle gövdeyi de ölçeceğim. Tabana kadar ölçüyoruz. Tam şu noktaya kadar ölçüyoruz. Yaklaşık 29,5-30 santim olmuş. Aslında 29'da bitirmiştim ama birazcık ütüyle uzamış. Şöyle dik vaziyetteyken, bakın şöyle dik vaziyetteyken de şöyle tabana kadar ölçtüğüm zaman arkadaşlar yaklaşık 27 santim, yani kullanım alanı var. Ben şimdi iplerimi temizledim. Bu şekilde paylaştırdım belirleyicilerle mesafemi. Şimdi şöyle izah edeyim. İlk önce güzelce ütülüyorsunuz. Yani şu taban size bakacak şekilde güzelce ütülüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şu ön parçayla arka parçayı ikiye ayıracağız. İlk önce işe oradan başlayacağız. Bakın ben farklı belirleyiciler kullandım ki nereden nereye çalıştığımı rahat anlayabilirsiniz diye. İlk önce şu yan ortalara sarı belirleyicilerle rastgele şöyle ortalattıktan sonra koyuyorsunuz. Daha sonra koyduktan sonra sayıyorsunuz. Bakın şöyle sayıyorsunuz. Nereye koyuyorsunuz? Ortanın, trabzanın üstüne koyuyorsunuz. Yani boşluğa koymuyorsunuz arkadaşlar. Tam trabzanın üzerine koyuyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonra sayıyoruz. Şimdi 72 tane kafesimiz olduğuna göre kafesleri sayacağız. İki parçaya ayıracağımıza göre 36 ön tarafta, 36 arka tarafta olması lazım. Şimdi sayıyorum. Bakın. Belirleyicim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bakın bu da trabzanın üzerinde zaten. Yani ön parçamda 36 tane kafes var. Daha sonra ne yapıyoruz? Arka tarafı da sayıyorsunuz tabii. Ben şimdi ön kısmı anlatıyorum. Arka tarafta da aynı şeyi tekrarlayacaksınız. Şimdi belirleyicilerimi trabzanların üzerine koydum. Arada 36 adet kafesim var. Daha sonra şu kırmızıları orta nokta olarak belirledim. Yani şu parçayı ikiye böleceğiz. O zaman kaç kafesim olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 36'nın yarısı 18 olduğuna göre 18 kafes sayıyoruz ve buradaki trabzanın üzerine belirleyicimizi koyuyoruz. Daha sonra burayı da sayıyoruz. Bu şekilde kafesleri. Burada da 18 tane kafesim oluyor. 36'yı 2'ye böldüm. 18 kafes burada, 18 kafes burada. Şimdi tabii burada da aynı şeyi yaptım. Burada da 18 tane kafes, burada da 18 tane kafes. Kırmızılar benim orta noktalarım arkadaşlar. Bakın orta noktalarım. Daha sonra 4 tane mavi belirleyiciyle üçgenler için dedim ya tek parça halinde çıkacağız. Yani şöyle gidip geleceğiz. Mavileri takip edeceksiniz arkadaşlar. Artık bu kırmızılarla işimiz olmayacak ama onlar orada kalsın. Bu sarıları da daha sonra çıkartacağız. Bizim için burada önemli olacak olan maviler. Maviler ne peki? Mavileri şöyle koyuyorum. Şimdi burada belirledikten sonra orta noktamızı, burada çantamızın ortasında bir boşluğumuz olacak. O boşluğu ben yaklaşık 14 santim olarak ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kafes buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kafes buradan. 7 kafes buradan ayırdıktan sonra trabzanın üzerine koydum. 7 kafes de buradan ayırdıktan sonra trabzanın üzerine koydum. Aynı şeyi burada da yaptım. 7 kafes, 7 kafes. Yani şu şekilde üçgenimiz gelecek, sapımız gelecek. Burası da omuza taktığımız boşluğumuz olacak. Şimdi bundan sonra ben
saplara başlayacağım. Dediğim gibi şurası önemli benim için. Bakın şu nokta önemli benim için. Şöyle izah edeyim. Bakın biz şu maviler arasında gidip geleceğiz. Nasıl yapacağız? İç tarafta hiç üçgen yapmayacağız. Yani bu şekilde bir eğim yapmayacağız. Sürekli böyle kare şeklinde devam edecek. Eksiltmelerimizi ortalardan yapacağız. Yani şu sarı bölgeden yapmış olacağız. Maviler arasına gidip geleceğiz. Eksiltmemizi de ortadan yapmış olacağız. Evet, artık sap kısmına başlıyoruz. Evet, şimdi sap bölümüne geldik. Ben sapın bir tanesini ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Önce bir göstereyim, görün. Ondan sonra beraber öreceğiz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi buraya 22 tane kafes ayırmıştık. Sadece eksiltmemizi şu orta kısımdan yapıyoruz. Ve her sıra bir tane kafes eksilterek düzenli bir eksilme olacak sapımızda. 22 kafesle başladık. Yani gövdemizde 22 kafes ayırdık. 18 sıra boyunca eksiltme yapacağız ve 4 kafese kadar ineceğiz arkadaşlar. Bakın burada ben ölçü koydum. 4 kafese kadar ineceğiz. Daha sonra bir 3 sıra 4 kafes olarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi 22 kafesle başladık. Birinci sırada 21 kafese düşeceğiz. İkinci sırada 20, üçüncüde 19, 18, 17, 16, 15. Yani her sırada bir kafes eksilterek devam edeceğiz. Ve 18. sırada 4 kafese inmiş olacağız. Son 3 sırayı da artık omuz kısmına düşen kısmı 4 kafes olarak hiç eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Yani bu şekilde yaptığımız zaman sapımızın ölçüsü, şöyle ölçelim. Şurası. Böyle yaptığımız zaman sapımızın uzunluğu 30 santim arkadaşlar. 30 santim de gayet ideal. Bakın şurası kaç santime kadar daraltma yapacağız? Yani her zaman maksimum 4 santim omuza düşen kısım ideal oluyor arkadaşlar. O yüzden ben 1, 2, 3, 4 kafese kadar düştüm. Siz eğer çantanızın sapını daha uzun olmasını isterseniz, yani şunu ben 30 çalıştım. Buradan da bu kısımdan da 30 gelecek. Siz eğer daha uzun isterseniz, ki ben yeterince uzun çalıştığımı düşünüyorum. Epey bir kol altında boşluk oluyor. Daha uzun çalışırım derseniz ne yaparsınız? Şunu 3 sıra değil de atıyorum 5 sıra yaparsınız örneğin. Yani kilolu insanlar için belki 5 sıra yaparsınız. Yani fikir olsun diye söylüyorum. Bu arada yine gövdeyle aynı teknik kullanacağız. Bir de şöyle bir opsiyon vermek istiyorum. Bu modelimin tarifini verirken alternatif şeyler de sizlere aslında söylemek istiyorum. Çünkü bu çantaları tasarlarken benim de aklımdan, zihnimden geçen şeyler. Mesela şimdi bu çanta esnemez mi Nalan Hanım diye sorabilirsiniz. Yani sapı daha sıkı bir şey yapsak. Ben de onu düşündüm arkadaşlar. Yani şuraya kadar modelimizi yapayım. Daha sonra burada ya sık iğne ya da peş peşe ikili trabzan olarak sıkı dokulu bir sapla devam edeyim diye düşündüm. Ama hoş olmayacağını düşündüm açıkçası. Yani böyle sapla gövde arasında çok güzel bir bütünlük oldu. O bütünlük benim hoşuma gitti. Ama siz dilerseniz öyle bir opsiyonunuz da var. Ya şu taban gibi sık iğneden yaparsınız veya ikili trabzanları sıkı sıkı, yani araya zincir çekmeden yaparsınız arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Ama ben bu çantanın da esnemeyeceğini düşünüyorum. Tamam, biliyorum kağıt kullandıkça bir nebze esniyor, yumuşuyor. Çok esnemeyecektir. Çünkü bunun içinde bakın, pullu ip hiç esnemeyen bir ip. Dolayısıyla kağıt iple beraber kullandığımız için onu destekleyecek, onu güçlendirmiş olacak arkadaşlar. O yüzden bu sapın çok esneyeceğini ben düşünmüyorum. Ve bu çalıştığım sap gerçekten çok güzel oldu. İdeal ölçülerde oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bakın burada iplik çıkıntılarım var. Çünkü başladığım yer noktası, bunu arka tarafta muntazam bir şekilde, gizli bir şekilde trabzanların üzerinden yürüterek saklayacağım. Onu da göstereceğim. Bir de burada ipimi kestim ama bitirmeyi tamamlamadım. Yani sizinle beraber tamamlamak istiyorum. Şimdi bu birinci sapımı böyle yaptıktan sonra bırakıyorum bu şekilde. Şimdi beraber diğer tarafın sapını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben az önce bir açıklama yapmıştım. Ne demiştim? Gövde kısmında
22 tane kafes bırakmıştık. Bakın şu şekilde sayıyoruz. Mavi belirleyiciden mavi belirleyiciye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane kafesim var. Şimdi benim sapımın ilk sırasına başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu bölümü tekrar çekip koymak zorunda kaldım. Çünkü minik bir hata yapmışım. Yani tereddüt ettim, tekrar çekeyim mi yoksa bunu notlarda mı izah edeyim? Ama siz modeli ilk defa yapacağınız için orada bir kafa karışıklığı olsun istemedim açıkçası. Yaptığım hata şu. Siz de bu hatayı yapabilirdiniz. Hatta video içerisinde sürekli bunun üzerine dura dura bu hatayı yapmayın dememe rağmen ben yaptım bu hatayı. Yaptığım hata şu. Gövdede biliyorsunuz bir sıra içten bir sıra dıştan örüyoruz. Ben peş peşe aynı taraftan dönünce ne olmuş oldu? 22. sırada bakın benim pullarım dış tarafta toplandı. Yani ben bunu çekimi tamamladıktan sonra fark ettim. Daha doğrusu siyaha başladıktan sonra fark ettim. Siyahta baktım, Allah Allah, pullarım içte kaldı dedim. Sonra tabii ki dedim. Burada ilk sıraya başladığımızda iç taraftan başladığımız için son sırayı 22. sırayı dıştan örerek tamamlamış olmamız lazımdı. Yani bu siyahta doğrusunu yaptım. Yani dıştan ördüm son sırayı. Öyle bitirmiş oldum döngümüze göre ve pullarım tabii ki iç tarafta toplandı. Şimdi bunu niye önemsiyorum? Zaten biz bunun için bir arkadan bir önden yürüyoruz. Yani şuradaki sap bütünlüğünü korumak için. Burada nasıl bir içten bir dıştan ördüysem sapta da o bütünlük devam etmesi lazım. Yani o yüzden bu hatayı siz de yapabilirsiniz. Bu kısmı ilaveten hem açıklayayım dedim hem de tekrar çekeyim dedim. Aslında bu rengi ben videoda gösterdim. Bu bölümden sonraki bölümde bu renkle ördüğüm sapı da göreceksiniz. Ama o kısmı atmadım ben. Yani editlerken o kısmı kalsın dedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Belki de sizin yüksekliğiniz bana göre daha kısa veya daha uzun çıkar. Belki sıra sayısıyla oynamak zorunda kalırsınız. Benim gibi böyle dıştan pullarınız bitmiş olursa o versiyonu da görmüş olursunuz. Bir sonraki bölümde kafanız karışmasın, onu anlatıyorum. Yani bu çantaya göre anlatıyorum. Yani mantığı şu. Hangi taraftan bittiyse pullar tezat taraftan başlıyoruz. Bir bütünlük olsun diye. Şimdi yapacağımız şey sapımızı içten örmeye başlamak. Örme mantığı aynı, hiçbir şey değişmiyor. Sadece ilk sırada başladığınız taraf önemli. Evet, şimdi sap kısmımıza içten örmeye başlıyoruz. Evet, şimdi sapımıza başlıyoruz. Şöyle bakın, şu maviden şu maviye gidip geleceğim. Önce bu sapımızı yapalım. Şöyle açıyorum. Çünkü şuradan iç taraftan başlayacağım. Şimdi bir kat katip, bir kat pulu ipimden şu kadarcık birazcık mesafe bırakıyorum. Daha sonra saklama payı olsun diye. Şimdi şöyle bakın, şöyle bir kere çevirdim ama kilit yapmadım. Şöyle tuttum. Daha sonra içten mavinin olduğu yere tığımı şöyle sokuyorum. Bakın şuraya sokuyorum. Ve şuradan şöyle ipimden ilmek alıp çıkartıyorum. Bakın tığımda 2 tane oluştu. Hemen şu ipimi şöyle sola doğru çeviriyorum ve şöyle elimle tutuyorum. Bakın şu durumdayım. Şimdi şöyle birazcık uzatalım. Daha sonra şöyle ikisinden geçiriyorum. Ve 2 tane zincir yapıyorum. Çok sıkmayın zincirlerinizi. 1 ve 2. Şunu çıkartıyorum artık. İçten başlamış olduk. Bu ipimi daha sonra saklayacağım. Şimdi bundan sonra tığıma ipimi doluyorum ve bir sonraki trabzona batıyorum, ilmek alıyorum ve 2 defa da çıkıyorum.
1, 2. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve gelen trabzanla devam ediyorum. Gövdede yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. Zincir çekiyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şu orta noktaya doğru gelmeye çalışıyorum. Bu orta noktada eksiltmeye başlayacağız. Her sırada eksilteceğiz. Şimdi bu kısmı ben hızlandıracağım ve sarı bölgeye geleceğim. Şimdi bakın sarı bölgeye geliyorum. Her ne kadar orta noktasını belirlemiş olsam bile şöyle bir bakın arkadaşlar. Bakın şöyle bakıyorum. Demek ki ben burada artık eksiltmeye başlayabilirim. Eksiltmeyi nasıl yapıyorduk? Yine burada gövdeyi tekrarlamış olalım. Şimdi bunu çıkartıyorum. Sarı belirleyicim buradaydı. Şimdi eksiltmeyi gösteriyorum. Şu ikisi arasında eksiltme yapacağım. Zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzana sokuyorum ve şöyle uzatıyorum. 2 tanesini çekip bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Gelen trabzana batıyorum. Şurası ek yerimmiş galiba arkadaşlar. Şöyle batacağım. Bakın 2 tanesini çekiyorum. İki tanesini çekiyorum. Daha sonra üçünü beraber topluyorum. Ve bir zincir ile devam ediyorum. Artık normal trabzanımı yapıyorum. Burayı da hızlandıracağım. Şu diğer mavi bölgeye geleceğim. Son trabzondan bir önceki trabzana batıyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. Şimdi burası bakın şöyle baktığınız zaman bakın burası orta noktamdı. Burası boşluğum. Yani burası benim kenar kısmım. Dolayısıyla bu kenar kısmını kareyle bitirmem gerekiyor. Şimdi burada kare olması için yani üçgen olmaması için ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyoruz ve normal trabzanımızı yapıyoruz. Bunu çıkartıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığıma ipimi doluyorum ve buradaki trabzanın üzerine 2 defa da trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada kaçırmamanız gereken şey 7 tane kafes ayırmıştım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani burayı sürekli check edin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani başlamadan bu kontrollerinizi yapın. O uyarıyı da
yapmış olayım. Sonradan sökmesi çok zor. Evet, şimdi birinci sıramızı iç taraftan yaptık. Şimdi ikinci sıraya devam edeceğiz. İkinci sırayı yaparken de yine ortadan eksilteceğiz. Kamera önünde gerçekten çok zor oluyor. Normalde hiç böyle zor değil. Takılıyor ediyor. Şimdi burada kalmıştık. Ne yapıyoruz? Şimdi burada aynen gövdede yaptığımız gibi dönüş yapıyoruz. Şu ilmeğimizi uzatıyoruz. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Şu ipimizden alıyoruz ve aradan şu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle ikisinden çekiyoruz ve 2 zincir yapıyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi şu mesafeyi dıştan öreceğiz. Buradaki kafes sayısını sayayım size arkadaşlar. Şurada 22 kafes bırakmıştık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu saymıyoruz. Artık bu kafes yok oluyor çünkü. 10 dedik. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 ile başladık. 21'e düştü. Şimdi bir sonraki sırada 20'ye düşmesi lazım. Şimdi dıştan örüyoruz. Bu şekilde çıkış yaptık. Yine örmeye devam ediyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Bir zincir araya. İki trabzanla çıkış yapıyoruz. Araya bir zincir. Şimdi burayı hızlandırıyorum. Şimdi şu noktaya geldiğiniz zaman şöyle yine kontrol yapın arkadaşlar. Şu uçla bakın şöyle kontrolünüzü yapın. Yani ben eksiltmeye şuradan başlamam lazım. Şu eksiltme yaptığım bölgeden bir öncekine başlıyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Buradaki trabzana batıyorum. Şöyle ikisini çekiyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Bakın eksiltmenin tam üstüne batıyorum. Şu şekilde. Ve 2 defa da çekiyorum. Tığımda 3 tane var. Üçünü beraber çekiyorum. Daha sonra bir zincirle başlıyorum. Ve diğer trabzanla devam ediyorum. Şimdi burayı hızlandıracağım. Şimdi bakın bunu kare gibi düşünün. 2 tane trabzanım kaldı. Zincirimi çekiyorum. Bir önceki trabzandan önceki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bir çıkış yapmıştım. 2 tane zincirim vardı. Tığıma ipimi doluyorum. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirden geçiyorum. Şöyle yapalım. İki defa da çekiyorum. Her yaptığınızda şöyle elinizle düzeltin arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Dıştan ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu atlıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21'di, 20'ye düştü. Şimdi son kez göstereceğim arkadaşlar. Çünkü yapılış tekniği aynı. Zaten bunu bir kere gösterdim. Diğer iple gösterdim. Bundan sonraki aşamada eğer siyah iple anlaşılması zor oluyorsa orayı daha dikkatli izleyerek yapabilirsiniz. Yani mantığı aynı, hiçbir şey değişmiyor. Orada sadece dış taraftan başlayarak yaptım ilk sırayı. Devamında aynı. İşte o yüzden bunu çok uzatmayacağım, bu siyah tarafı. Yani daha fazla seyretmek için diğer renkle bir sonraki aşamada videonun bir sonraki kısmına seyrederek yapabilirsiniz. Şimdi nasıl çıkış yapıyorduk? Şunu uzatıyoruz. Bakın, şunu uzatıyoruz. Bir tur çeviriyoruz. İlmek alıyoruz. Aradan geçiriyoruz şu şekilde. Daha sonra ikisinden geçiriyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Kolaylık olsun diye orada öyle anlatmıştım. Buraya da öyle anlatayım. Şu ilk zincire belirleyici koyabilirsiniz. Çok net anlaşılıyor. Yani bir zincir bırakıp buna dönüşte batacaksınız ama yine de bunu böyle izah etmiş olayım. Dediğim gibi siyah renk çok anlaşılmıyorsa o kısmı da bıraktım. Videonun içerisinde yer alıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ipimize tığımızı doluyoruz. Bir sonraki trabzana şu şekilde batıyoruz ve 2 defa da çıkıyoruz. Şimdi içten örüyorum. Orta noktaya doğru geleceğim. Bu kısmı da hızlandırıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzana batıyorum. Evet. Evet, orta noktaya doğru geliyorum. Şimdi burada bir zincir yaptım. Şöyle ikisinden geçiyorum ve şu eksiltme yaptığım noktanın tepesine batıyorum, uzatıyorum. İkisini çekiyorum. Daha sonra üçünü çekiyorum ve burada eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum.
Evet, şimdi 2 tane trabzanım var. Bir önceki trabzana batıyorum şu şekilde. 1, 2 defa da çıkıyorum. Son trabzana batacağım. Yine araya bir zincir çekiyorum. Bakın bu dönüş yaptığımız trabzanımız. Yani burada 2 zincir çekmiştik. Şimdi bir zincir yaptım buraya. 1, 2, ikinci zincire batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Böylece bunu da bitirmiş oluyorum. Şimdi şöyle görelim ne yaptığımızı. Şöyle yine el ütüsü yapın. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya atlıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20'den 19'a düşmüş olduk. Evet arkadaşlar, sürekli bu şekilde artış yapıyoruz. Bir önden bir arkadan. Bakın içten başladım, dıştan yaptım, içten yaptım. Şimdi dıştan yapacağım. Şimdi son kez gösteriyorum. Bakın şöyle biraz ipimi uzatıyorum. Şöyle bir tur çeviriyorum. İpimden alıyorum şu şekilde. Ve ikisinden geçiriyorum. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Birinci zincire koyabilirsiniz bu şekilde. Ve artık nereden öreceğim? Dıştan öreceğim. Dış kısma geldik. Ne yapıyorduk? Şöyle ilk trabzanla örmeye başlıyorduk. Sürekli aynı şeyi tekrarlayacağım arkadaşlar. Yani değişen bir şey olmayacak. Kaç sıra öreceğim? 18 sıra boyunca öreceğim. Evet, bakın ben şimdi sadece orta kısımdan eksiltme yaparak toplam 18 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın son sıradaki kafes sayım 1, 2, burayı saymıyorum, 3, 4. 4 kafese düşmüş oldum. Şunu da söyleyeyim. Şu kenar kısımlarda eğer gösterdiğim yöntemle zorlanıyorsanız 4 zincirle de dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Hem bu kenardan hem bu kenardan. Aynı şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla 4 zincirle buradan, 4 zincirle buradan da çıkış yapabilirsiniz. Yani örgüye yeni başlayanlar zorlanırsa, yok ben uğraşamam derseniz 4 zincirli de çıkabilirsiniz. Normalde aslında herkes 4 zincirli yapıyor. Ama ben bu yöntemi kendimce güzel buldum burada kenarda. O yüzden bu yöntemle size göstermiş oldum. Az önce bahsettiğim konuya gelecek olursak hiçbir değişiklik yok. Yani içten de başlasanız bu üçgene, dıştan da başlasanız aynı şey yapıyorsunuz. Tek farkı pullarınızın dağılımına göre içten mi dıştan mı başlatacaksınız üçgeninizi, o önemli. Yani bunu aslında çekmeyebilirdim ama yine de içime sinmedi. Bu şekliyle göstermiş oldum. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra 18 sırayı artık 4 kafese inmiş oluyoruz. 3 sıra o şekilde devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Burayı da göstereyim. Yine aynı şekilde dönüyoruz. Dediğim gibi bu kısmı eğer zorlanıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirle de çıkabilirsiniz. Şimdi ben kendi yöntemimle yapıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Şöyle alttan. Birazcık zor oluyor çünkü çıkarması buradan. Ama daha güzel olduğuna inanıyorum. 2 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Çanta büyüdükçe iyice zorlaşıyor arkadaşlar. Şimdi iç kısımdayım. Burada ne demiştik? Artık 4 kafese iniyoruz. Yani trabzanların tepelerine batıyoruz. Şimdi içten devam ediyoruz. Trabzanların tepelerine batıyoruz. Birinci kafesimi yaptım. Şimdi tam eksiltmenin olduğu tepeye batıyorum. İkinci kafesimi yaptım. Zincir çekiyorum.
Üçüncü kafesimi yaptım. Şimdi burada birinciye atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şurayı çok uzun tutmayın arkadaşlar. Bir, iki. Şimdi eksiltme, arttırma yok. Yine 4 kafesle devam ediyoruz. Şurayı gergin tutun ki sürekli ipler ayrılmasın arkadaşlar. Bakın. Çıkış yapıyorum. Ve bitiriyorum. Evet. Evet, toplam 21 sırada bitirmiş oluyoruz. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şöyle keseceğim. Şöyle şuradan çıkartacağım ve burayı sabitleyeceğim. Siyahla da göstermiş oldum. Şimdi birazdan seyredeceğiniz bölümler sapımı dıştan başlattığım kısım olacak. En son biz içten örmüştük. Pullarımız bu tarafta. Ön yüzünden örmeye başlayacağım. Yani bu tarafa ipimi takacağım. Mavinin olduğu noktaya ipi takarak örmeye başlayacağım. Yani gövdedeki tekniğin aynısını örüyoruz arkadaşlar. Ama burada başlangıcı biraz daha güzel olsun diye, trabzan görüntüsünde olsun diye şöyle farklı bir teknikle başlamak istiyorum. Sizin için de fikir olmuş olur. Şimdi şöyle biraz fazla uzun tutuyorum ben. Çünkü arkada ben trabzanın üzerinden bu kalan ipi gezdireceğim. Kısa kaldığı zaman rahat edemiyorum ben arkadaşlar. Yani birkaç yerden gezdirdiğim için o yüzden biraz fazlaca ayıracağım. Bakın şu şekilde yine 3,5 milim tığ ile devam ediyoruz. Şöyle yapacağım. Daha sonra şu mavinin olduğu noktaya şöyle batacağım. İlmek alacağım. Şunu şuradan tutacağım. Bakın şöyle tutuyorum. Şunu artık buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Bu arada
bu başlangıçları yaparken mutlaka son bir kontrol yapın. Ben şimdi sayayım sizin yanınızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradan ayırmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradan ayırdık. Yani sakın ola saymaya üşenmeyin. Sürekli çift kontrollerinizi yapın. Sonra geriye dönük. Bu ipin sökümü çok zor arkadaşlar. Pul olduğu için çok zor sökülüyor, çok yıpranıyor. Kopartmak zorunda kalıyorsunuz pullardan vesaire. O yüzden saymayı ihmal etmeyin. Evet, şimdi ne yaptık? İpime dolamıştım. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Şimdi şöyle birazcık uzatıyorum şu ilk ilmeği. Bunu buradan tutuyorum. Şöyle ipimden alıyorum ve geçiriyorum. Daha sonra buraya 2 tane zincir yapıyorum. Aslında trabzanımızın alttaki bacağını yapmış olduk. Şöyle 1 ve 2. Şimdi bu birinci çektiğim zincire size kolaylık olsun diye şöyle belirleyicimi koyacağım. Bu köşeye geldiğimizde buradan dönüşümüzü yapacağız. Ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. 2 defa da çekiyoruz. Araya bir zincir yapıyoruz. Şimdi ben burayı kesmiyorum ama burayı hızlandıracağım sadece. Çünkü videoyu uzatmamak adına şuradaki sarı belirleyici yani yan ortaya kadar geleceğim. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, şöyle yapıyoruz. Ve burada bir eksiltme yapacağımız için yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Şuradan itibaren başlayacağım arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk önce gelen trabzana tığımızı sokuyoruz. Şöyle uzatıyoruz. İkisinden geçiriyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi doluyoruz. Ve ikinci trabzana sokuyoruz. Onu da bu şekilde uzatıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Tığımızda 3 tane var. Daha sonra üçünü bir çekiyoruz. Burada bir eksiltme yaptık. Ve zincirle devam ediyoruz arkadaşlar. Orta noktayı geçtik. Artık her zamanki yaptığımız gibi yapıyoruz. Burayı da hızlandırıyorum şimdi. Diğer kenardaki mavi belirleyiciye kadar örüyoruz. Evet, şimdi mavi belirleyiciyi kare şeklinde yapacağız arkadaşlar.
Buradan kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kafes bırakmamız gerekiyor. Şimdi bu mavi belirleyiciyi çıkartıyorum. Burası batacağım son noktam. Nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burada hiç değişen bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman son kafesimizi yapmış oluyoruz kare şeklinde. Ne yapacağız? Ters döneceğiz, içten öreceğiz. İşte bunun için size söylemiştim arkadaşlar. Yani gövdeyi o yüzden arkalı yönlü örmüştük. Yani gövdeyle bütün olması açısından pulların dağılımı gövdeyle aynı olması gerektiği için sapların. O yüzden gövdeyi de o şekilde örmüştük. Şimdi burada yine kare ile devam edeceğiz. İkinci sıraya geçeceğiz ve içten öreceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Normalde 1, 2, 3, 4 zincirle çıkılıyor. Böyle bir yöntem de var. Eğer kolayınıza gelirse öyle de yapabilirsiniz. Ama ben burada biraz daha trabzan görüntüsü olsun istiyorum. O yüzden gövdede yaptığımız mantıkla şu ipimizi birazcık uzatıyoruz. Böyle bir tur döndürüyoruz. Buradan alıyoruz. Yine şu aradan geçiriyoruz. Şu şekilde. 2 ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Böyle birazcık burasını kalınlaştırmış oluyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane zincir çektikten sonra şu ilk zincire yine sizin için belirleyici takmayı tercih ediyorum. Daha rahat nereye batacağınızı anlamanız için. Yani döndükten sonra buraya geldikten sonra bu belirleyicinin içine batacaksınız. Şimdi bakın. Mavi belirleyicileri çıkartmış olduk. Artık tepelere taktık bunu. Yani şu arada gidip geleceğiz. Şimdi tekrar tığıma ipimi doluyorum. Gelen trabzana ikili trabzanımı yapıyorum. Aralara yine bir zincir çekiyoruz. Burunun orta noktasını kontrol ederken şöyle bakın şöyle üst üste getirmeye çalışın. Bakın doğru yerdeyim. Yani her döndüğümüzde şuradaki eksiltmeyi gördüğümüz an eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yani ben şimdi kontrol ettim bu şekilde. Zaten oraya denk geliyor. Şimdi burada yine bir eksiltme yapacağız. Şu ip ayrılmalarına dikkat edin. Çok çirkin oluyor arkadaşlar. Üşenmeyin. Yani tekrar sökün yapın. Yani çok çirkin duruyor. Bakın eksiltmem burada. Ne yapacağım şimdi? Bir zincir çekeceğim. İpimi doladım. Eksiltmenin üzerine batıyorum. Bunu artık bir trabzan gibi sayıyoruz arkadaşlar. Çünkü teke düşürmüş olduk. Şu şekilde uzatıyorum. Önce ikisinden geçiyorum. Daha sonra tekrar ipimi doluyorum. Bakın gelen trabzanın hemen üzerine
tepesine batıyorum. Şu ikisini de uzatıyorum. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra üçünü çekiyorum. Ne yapmış olduk? Buradan yine bir kafes eksiltmiş olduk. Yani sayarken bu kafesleri saymıyoruz. Yani bunu bitişmiş gibi sayıyoruz artık arkadaşlar. Şimdi bu ikinci sırayı da tamamlayayım. İlk iki sıranın kafes sayısını beraber sayacağız. Araya bir zincir çekiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Yine buraları hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdi burada son kafesimi yapacağım. Önce bir zincir çekiyoruz. Daha sonra şu ipimi doladım. Şu mavi belirleyicinin olduğu noktaya battım. Şu şekilde önce ikisini, daha sonra ikisini çektim. Şimdi dediğim gibi şuraları sürekli arkalı önlü ördüğümüz için sürekli böyle düzeltin. El ütüsü yapın arkadaşlar. Zaten ütüleyeceğiz ama bu şekilde el ütüsü yapmanız çok önemli. Evet, şimdi kafes sayısını sayalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi burada eksiltmelerimiz var. Bu eksiltmeleri kafes olarak saymayacağız. Çünkü onları düşürmüş oluyoruz artık. Şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burayı geçiyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. İkinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burayı geçtim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 21, 20 diye gidiyor arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi. Şimdi bir sonraki sırada 19'a düşeceğiz. Şimdi şöyle kalmıştık. Şimdi burada tekrar gösteriyorum. Bu ipimizi biraz uzatıyoruz. Bir tur döndürüyoruz. Fazla uzun tutmayın. Buradan alıyoruz ve bakın şu aradan geçiriyoruz. Böyle yapmıyoruz. Şöyle aradan geçiriyoruz. Ve şu ikisinden şu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Dilerseniz belirleyici koyabilirsiniz. Eğer istemezseniz dönüşte bileceksiniz ki bir zinciri bırakıp ikincisine bağlantımızı yapacağız. Yani ben şimdi koyayım tekrar sizin için. Bakın ilk zincire koydum. Şimdi çeviriyorum çantamı. Şimdi çantamı çevirdim. Tekrar tığıma ipimi doluyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir önden bir arkadan örmüş oluyoruz. Aynen gövdedeki gibi.
Evet, şimdi orta noktaya geldik. Yani muhtemelen buradan ve buradan eksiltmemi yapacağım. Ama yine de şöyle kontrollerimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir kontrollerimi yapıyorum. Evet. Şimdi eksiltme noktasına geldim. Bir zincir çekiyorum. Eksiltmenin olduğu noktanın, trabzanın diyelim tepesine batıyoruz. Şöyle biraz uzattık. Önce ikisinden geçtim. Daha sonra tekrar ipimi doladım. Diğer trabzanın tepesine batıyoruz. Şöyle uzatıyoruz. Önce ikisinden geçiriyoruz. 3 tane var. Hepsini bir çekiyoruz. Ve bir zincirle devam ediyoruz. Ay bugün çok takıldı bu ipim. Normalde hiç takılmıyor. Kameranın önünde böyle oldu. Evet. Buraları yine hızlandırıyorum. Evet, şimdi bakın burası 2 tane karem kaldı. Gelen trabzanın önce üzerine batıyorum. Şu şekilde. Şimdi son kafesimi yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şu mavinin olduğu noktaya, yani bir zincir bırakıp ikinci zincire şu şekilde batıyorum. Burayı çıkartıyorum. Ve önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Böylece bakın 3. sıramı tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı saymıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 3. sırada 19 kafeste olmam gerekiyordu. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde devam ediyoruz. Yani inanın her sırada aynı şeyi yapacağım. O yüzden her ne kadar çok videolarımı kesmemeye çalışsam da burada artık videomu keseceğim ve tamamlayacağım. Yani şu 18. sıraya kadar her sırada eksiltme yapacağım. Dönüşleri gösterdim zaten arkadaşlar. Son bir kez göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Bir tur çeviriyoruz. Şöyle aradan tığımızı geçirip sonra da 2 ilmekten geçiriyoruz. Böylece kalınlaştırmış oluyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Dönüşte birinci zinciri bırakıp ikinci zincire batacağım. O yüzden her böyle kenardan çıkışlarda belirleyici takın. Yani şaşırmazsınız, çok kolay ama kolaylık olur sizin için. Evet, bir önden bir arkadan örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 18. sıraya kadar öreceğim. Orada tekrar ne yaptığımızı görelim. Evet, ben şimdi bu kısmı da tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. sırada 1, 2,
3, 4. Bunu saymıyorduk. Bunu tek bir trabzan gibi sayıyoruz artık dedim. Burada da aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3 sıra bu şekilde 4 tane kafes yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurada kalmıştık. Şuradan yukarı çıktım. Bakın yine aynı şekilde burası gibi. Şimdi şöyle yakınlaştırayım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın buraya batacağım, buraya batacağım, buraya batacağım ve buraya batacağım ve 4 kafese indirgemiş olacağız. Birinci kafesimi yaptım. Araya zincir çekiyorum. Şimdi tam buranın üzerine batıyorum. İkinci kafesimi yaptım. Yine zincirimi çekiyorum. Üçüncü kafesimi yaptım. Ve burada artık son trabzana batıyorum. Her zamanki gibi ve 4 tane kafes oluşturuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yine aynı şekilde şöyle çıkış yapacağız. Yukarı. İki zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Gelen trabzana batıyorum. Buradaki trabzana batıyorum. İkinci kafes oldu. Gelen trabzanın tepesine batıyorum. Üçüncü kafes oldu ve son kafesimi 1, 2, ikinci zincire batıyorum. Bir ve 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son sırayı yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde yukarı çıkıyorum. İki zincirimi yapıyorum. 1, 2. Bakın yine burada gelen trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum. Gelen trabzanın tepesine yine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Gelen trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve son trabzana batıyorum ve bitiriyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağım? Burada ipimi birazcık şöyle uzun tutup keseceğim. Çünkü şu iki ucu birbirine birleştirmek için kullanacağım. Şimdi şu pullu ipi kullanmayacağım dikerken.
Şuradan çıkartıyorum kağıt ipimi. Şöyle. Şunu şuradan keseceğim. Çünkü geçmeyecek buradan. Bunu gizleyeceğim artık arkadaşlar. Şu iple birleştirme yapacağım. Şimdi şuradaki iplerimizi temizleyelim. Şunları çıkartabiliriz. Şuradaki pulu da çıkartıyorum arkadaşlar. Engel olmasın diye. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şuradayım. Şuradan geçireceğim. Şu alttan geçireceğim. Şu şekilde. Daha sonra şuradan gezdireceğim. Evet. Bir tane de düğüm atayım şuraya. Sanki çıkacakmış gibi geldi arkadaşlar. Şöyle. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi daha önce şurada bir ipim vardı. Onu da aynı şekilde şu pulunu çıkartıyoruz. Bunu da sabitleyeceğim şimdi. Şimdi şurası ters tarafı. Şuradan geçiriyoruz.
Evet. İplerimizi temizledik. Şurada bir ipim kaldı. Onu da kendim temizlerim sonra arkadaşlar. Şimdi diğerlerini nasıl temizlediğimizi zaten gösterdim. Şuradakini de sabitleyeyim. Şu tığ ile yapayım arkadaşlar. Şöyle şuraya. Evet. Şimdi bunu birleştireceğiz. İki ucu birleştireceğiz arkadaşlar. Şurayı birleştireceğiz. Onu nasıl yapacağız? Ters taraftan yapacağız. Şöyle düzgünce. İsterseniz ilk önce ütünüzü yapın şu şekilde. Çünkü bunu yapmıştım ben. Ama şimdi bunu yapmadım. İsterseniz ütünüzü yapın. Daha sonra şöyle ters taraftan yapacağız arkadaşlar. Şöyle ters taraftan. Şimdi şuraya geçireceğim önce. Şu ikinci zincirden geçireceğim. Çünkü burada kare olması lazım. Daha sonra şuradan geçireceğim. Tekrar buradan geçireceğim. Şöyle yaptığımızda evet. Uç kısımlarını birkaç kez geçmeniz gerekiyor. Oradan çıkmasın arkadaşlar. Yani ters taraftan yapıyoruz birleştirmeyi. Evet. Şimdi şuradan şöyle gireceğim.
Şöyle iki kanattan girerseniz daha dayanıklı ve daha sağlam olur. Çünkü tek kanat kopma ihtimali olur arkadaşlar. Evet. Bakın buradan da bu şekilde oluyor. Tekrar geçiyorum. Sağlam olsun diye. Evet, artık bitiriyorum arkadaşlar. Şuradan gezdireceğim. Evet. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi diğer iplerimi de temizleyeceğim. Ütümü yapacağım. Güzelce her yerini ütüleyeceğim. Çok fazla dediğim gibi buhar basmadan yapacağım. Ama yine de çok yumuşamadı arkadaşlar. Gayet tok bir çanta oldu. Ve en son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet, ütümü de tamamladım. Çantamızın son hali bu şekilde. Ben bu çantaya bayıldım arkadaşlar. Gerçekten yakından görmenizi isterdim. Harika duruyor gerçekten. Şimdi son ölçüyü de vereyim size. Şu omuza kadar olan uzaklığımız, şöyle ölçtüğümüz zaman 25 santim. Gayet ideal bir ölçü arkadaşlar. Ben genelde böyle kol altı boşluklarında minimum 25, maksimum 27 santim olarak
belirliyorum. Bu çanta için gerçekten çok güzel oldu. Ne çok uzun ne kısa oldu. Belki bir tık kullanınca da esneyecektir ağırlıktan dolayı ama çok esneyeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz daha kalın sapta çalışabilirsiniz. Yani genel olarak yapılış mantığı bu şekilde. Ben gerçekten çok sevdim. Yani fıstık çantamın modeline çok benzettim ben bu çantamı. Onun şeklini de çok beğeniyordum. Genel olarak da gerçekten beğenilen bir çantam. Bu da umarım beğenilmiştir. Bu kadar arkadaşlar. Diğer ölçüleri zaten paylaştım. Ama şöyle boydan bir ölçü vereyim. Şöyle baktığımız zaman çantamız, yani tabana kadar ölçeceğim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman çantamız yaklaşık 54-55 santim uzunluğuna gelmiş oldu toplam boy olarak. Evet, bu kadar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok keyif aldım bu çantayı örerken. Örmesi keyifli diyebilirim. Yani pullu iplere alışkın olmayabilirsiniz. İlk ördüğünüz zaman belki zorlanırsınız. Ama genel olarak baktığınızda zaten sayılar elinizde mevcut olacak ve rahatlıkla zorlanmadan yapabileceğiniz bir çanta olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.